Merhaba, bir masal gecesine daha hoş geldiniz. Bugün sizlere bir İbrani masalı okuyacağım. İsmi de Kırmızı Terlik. İlginç bir masal ve masala uygun da giyinmek istedim. Şimdi masalımıza geçelim. Evet, Kırmızı Terlik. Kızılgül tatlı mı tatlı, küçük bir kızdı. Bu kızın masmavi güzel gözleri, pespembe yanakları ve ressamların resmetmeye bayıldığı türden sırma saçları vardı. Annesi onu dünyaya getirdiği gün ölmüştü ama büyük annesi ona büyük bir şefkatle bakıyordu. Öyle ki Kızılgül onu gerçek annesi gibi seviyordu. Küçük kız gerçekten çok mutluydu. Evde veya evlerini çevreleyen ormanda neşeyle dolaşırken bütün gün şarkı söylerdi. Sesi öyle hoştu ki kuşlar onu dinlemek için ağaçlara konup beklerdi. Kız susacak olursa şirin şirin cıvıldayarak şarkıya devam etmesi için onu teşvik ederlerdi. Kızılgül büyükannesinin ondan yapmasını istediği bütün ufak işleri memnuniyetle hallederdi. Bayram günlerinde ise harika bir çift kırmızı deri terlik giyerdi. Babasının ona ilk doğum günü armağanıydı bu terlikler. Aslında ne kendisinin ne de babasının bildiği bir şey vardı. Bu terlikler sihirliydi. Kızılgül'ün ayakları büyüdükçe terlikler de büyüyordu. Kızılgül tek çocuktu. Bu yüzden normalde terliklerin büyümediğini bilmiyordu. Büyük annesi terliklerin sırrını biliyordu ama söylemiyordu. Babasının aklıysa kendi düşünceleri ve meseleleriyle meşgul olduğundan hiçbir şey fark edecek halde değildi. Günlerden bir gün Kızılgül'ün ömür boyu büyük bir üzüntüyle hatırlayacağı bir şey oldu. Ormandan döndüğünde büyükannesi gitmişti ve evde 3 yabancı kadın vardı. Kızılgül birden şarkı söylemeyi bıraktı. Yanakları bembeyaz kesildi çünkü bu yabancıların görüntüsünden hiç hoşlanmamıştı. "Kimsiniz siz?" diye sordu. "Ben senin yeni annenim." diye cevap verdi 3 kadından en büyüğü. "Bunlar da benim kızlarım. 2 yeni ablam var artık." Kızılgül korkudan tir tir titriyordu. Üçü de öyle çirkindi ki kızcağız oracıkta ağlamaya başladı. Kızılgül korkudan "ah" dedim. Yeni ablaları ağladığı için onu azarladı. Babası gelmiş olmasa onu döveceklerdi. Babası şefkatle konuşarak olanları anlattı. Tekrar evlenmişti çünkü kendini yalnız hissediyordu. Üvey annesi ve üvey ablaları ona iyi davranacaktı ama Kızılgül bunun doğru olmadığını biliyordu. Küçük odasına koşturup çok sevdiği terliklerini sakladı. "Benim canım ninemi dışarı attılar. Güzel terliklerimi de benden almak isteyeceklerdir" diye hıçkıra hıçkıra ağladı. Kızılgül bu olaydan sonra bir daha şarkı söylemedi. Hüzünlü bir kız olup çıktı. Ayrıca hiç durmadan ağır işler yapıyordu. Kuşlar bunun nedenini anlamıyordu. Ormandan peşinden gidiyorlardı ama kız susuyordu. Sanki birden dilsiz olmuştu ve gözleri de hep ağlamak üzere gibiydi. Ayrıca kuş dostlarını fark etmeyecek denli meşguldü. Ev için odun toplaması, kuyudan su çekip ağır su kovasıyla debelenmesi gerekiyordu. Bu zor işler yüzünden kolları ve sırtı fena halde ağrıyordu. Bazen de beyaz kolları yara bere içinde kalırdı. Çünkü zalim ve bencil üvey ablaları onu dövmekten hiç çekinmezdi. Sık sık partilere veya danslara giderlerdi. Böyle zamanda Kızılgül onların hizmetçisi gibi çalışarak giyinmelerine yardım etmek zorundaydı. Yine de Kızılgül bundan gocunmuyordu. Çünkü o yalnızca üvey ablaları evde yokken mutluydu. Sadece o zamanlarda kendi kendine usulca şarkı söylüyordu. Kuşlar da onu dinlemeye geliyordu. İşte böylece nice mutsuz yıllar gelip geçti. Bir defasında babası evde yokken üvey ablaları bir düğün dansına gitti.
Kızılgül'e kuyudan su çekmeyi unutmamasını söylediler. Geçen seferki gibi bunu unutacak olursa döndüklerinde onu hiç acımadan döveceklerini söyleyerek tehdit ettiler. Bu yüzden Kızılgül çok yorgun olmasına rağmen akşam karanlığında su çekmeye gitti. Kovayı indirdi ama ip kopunca kova kuyunun dibine düştü. Kovayı oradan çıkarmak için eve gidip ucu kancalı uzun bir sopa getirdi. Kovayı almaya çalışırken bir yandan da şu şarkıyı söylüyordu. Sallan da sallan hiç durmadan, aşağıda ne varsa sil süpür bana getir. Tesadüf bu ya, kuyunun dibinde uyuyan bir cin vardı. Yalnızca bir büyüyle uyandırılabilirdi. Kızılgül'ün bundan haberi yoktu. Ama bir defasında büyükannesinden duyduğu bu şarkının sözleri cini uyandıracak bir büyüydü. Cin uyandı, işittiği tatlı ses öyle hoşuna gitmişti ki o anda suya baktığını gördüğü kıza yardım etmeye karar verdi. Kovayı sopaya bağladı ve muhafızı olduğu bir hazineden birkaç mücevher çıkararak kovaya koydu. Ah ne kadar güzel diye haykırdı Kızılgül parlayan mücevherleri görünce. Üvey ablalarım baloya giderken taktıklarından bile daha hoş bu mücevherler. Sonra oturup biraz düşündü. Aklına parlak bir fikir gelmişti. Bu mücevherleri ablalarıma vereceğim. Belki o zaman bana daha iyi davranırlar. Ah saf kızım. Ablalarının danstan dönmesini sabırsızlıkla bekledi. Onlar gelir gelmez her şeyi anlattı. Işıldayan kıymetli taşları gördükleri anda sersemleyerek hiçbir şey söyleyemediler. Sonra manalı bir şekilde birbirlerine bakıp bu mücevherlerin nereden çıktığını sordular. Kızılgül kuyudan su çektiği sırada söylediği şarkıdan bahsetti. Ah biz de öyle düşünmüştük. Bu mücevherler bizim. Onları korumak için kuyuya saklamıştık. Ama sen bizim mücevherlerimizi çalmışsın dedi ablaları. Kızılgül ne kadar itiraz etse de boşunaydı. Ablaları onu dinlemeyecekti. Kızcağızı fena halde dövüp hemen yatağa gitmesini söylediler. Sonra kovayı kapıp kuyuya koştular. Kovayı indirip Kızılgül'ün şarkısını dinlediler. En azından onlar şarkı söylediklerini sanıyordu ama sesleri pek berbattı. Uyuyan cin bir kez daha uyandı fakat kız kardeşlerini çıkardıkları bu vıraklama sesinden hiç haz etmemişti. Ha ha diye kahkaha attı. Çirkin seslerle uykumu bölmek ne demekmiş göstereceğim size. Bana eşek şakası yapmanın cezasını çekeceksiniz. Alın bakalım sizi gidi kurbağalar diyerek kovaya yapış yapış otlu kurbağalar ve kaplumbağalar doldurdu. Kız kardeşler öyle öfkelenmişti ki hemen eve geri dönüp zavallı Kızılgül'ü yatağından kaldırdılar. Seni tilki, seni hırsız diye ciyakladı biri. Seni düzenbaz diye bağırdı öteki. Defol, bu evde bir gün daha kalamazsın. Kızılgül bir şey diyemeyecek kadar şaşkındı. Babası seyahatteydi, onun yokluğunda babasının evinden kovulmuştu. Büyük bir hakaretti bu ama Kızılgül ormanda yalnız başına çok daha mutlu bir yaşam süreceğini düşündü. Neyse ki güzel Kırmızıgül terliklerini yanına alacak kadar vakti olmuştu. Evden uzaklaşır uzaklaşmaz terliklerini giydi. Onları giyince kendini daha az sefil hissetti. Artık gün ağrıyordu. Güneşin ilk ışıkları üzerine vurunca şarkı söylemeye başladı. Eskiden dostları kuşlar etrafında cıvıldarken kendini çok mutlu hissediyordu. Saatlerce yürüdü, durdu. Daha önce hiç yapmadığı kadar ilerledi ormanda. Ne zaman yorulsa dinlenebileceği gölgeli hoş bir köşe buluyordu. Karnı acıktığında hiç dert etmiyordu. Çünkü etrafta bir sürü meyve ağacı vardı. Susadığında ise tertemiz suları olan bir pınar çıkıyordu karşısına. Bütün gün böyle dolaştı. Akşama doğru terliklerinin çamur olduğunu fark edince temizlemek için onları ayağından çıkardı. Bir anda karanlık çöktü. Yağmur başladı. Kızılgül çok korkmuştu. Bir ağacın altına çömelip oturdu ta ki uzaklarda bir ışık fark edene dek. Sonra ayağa kalkıp ışığa doğru yürüdü.
İyice yaklaşınca ışığın bir mağaradan geldiğini gördü. Yaşlı bir kadın dışarı çıkıp onu karşıladı. Bu kadın onun büyük annesiydi. Fakat aradan o kadar çok sene geçmişti ki Kızılgül onu tanıyamadı. Sonra ninesi onu hemen tanımıştı. "İçeri gel çocuğum, yağmurdan korun," dedi şefkatle. Kızılgül bu daveti hemen kabul etti. Mağarasının içi sıcacıktı, bitap düşmüş haldeki Kızılgül hemen derin bir uykuya daldı. Sonra yerinden sıçrayarak uyandı. "Benim şirin kırmızı terliklerim," diye haykırdı. "Nerede onlar?" Yırtık pırtık elbisesinin cebine elini soktu ama terliklerinin yalnızca bir tekini bulabildi. "Ötekini kaybetmiş olmalıyım," diye hıçkırarak ağladı. "Dışarı çıkıp onu bulmam gerek." "Hayır, olmaz," dedi büyükannesi. "Gidemezsin, fırtına var dışarıda." Kızılgül mağara kapısından dışarı baktı. Şimşek çakıyor, gök gürlüyordu. Bunun üzerine korkup geri çekildi. İki gözü, iki çeşme ağlayarak tekrar uykuya daldı. Bu defa da bazı sesler yüzünden uyanacaktı. Ablalarının saklandığı yeri keşfedip onu zorla eve götürmelerinden korkuyordu. Bu yüzden mağaranın bir köşesine gizlenip kulak kesildi. Bir erkek sesi duyuluyordu. "Bu kırmızı terliğin sahibi kim biliyor musunuz?" diye sordu adam. "Ormanda buldum onu." Kızılgül kaybettiği terliğini geri almak için dışarı fırlamak üzereydi ki büyükannesi onun duyması için kasten çok yüksek sesle konuşarak bunu engelledi. "Hayır, bilmiyorum," diye dedi tekrar. Sonunda adam oradan ayrıldı. Büyükanne tekrar mağaraya girince şöyle dedi. "Çok özür dilerim Kızılgül ama bana kalırsa bu adam zalim ablalarının yolladığı bir haberci olabilir. Elbette kimsenin seni onların yanına götürmesine izin veremem." Ertesi gün aynı adam yine geldi. Bu kez yanında pek çok hizmetçi vardı. Kızılgül yine saklandı. "Ben bir şefin oğluyum ve varlıklı biriyim," dedi adam. "Bu ayakkabının sahibini bulmam gerek. Böylesi sevimli bir terlik yalnızca zarif ve güzel bir kıza aittir." Büyükannesi bu genç adamın çok yakışıklı ve asil tavırlı olduğunu anladığında Kızılgül korksun mu sevinsin mi bilememişti. Genç adam her gün gelmeye devam etti. Her defasında yanında daha fazla hizmetçi oluyordu. Nihayet güzel örtülerle süslenmiş bir deveye binmiş olarak tekrar geldi. Yine onun gibi deveye binmiş 100 hizmetçisi de peşinden geliyordu. "Aradığım kız burada. Bunu daha fazla inkar etmeyin. Hizmetçilerim ormanı ve bütün bölgeyi aradı. Bir kişi dün burada şarkı söyleyen bir kızı işittiğine yemin ediyor," dedi. Kızılgül artık saklanmanın mümkün olmadığını anladı. Genç adamın sesi hoşuna gitmişti. Cesaretini toplayıp ayağındaki tek terliğiyle dışarı çıktı. Yabancı onun önünde eğilerek öteki terliği çıkardı. Kızılgül terliği alıp giydi. Ayağına tam uymuştu. Bir sürü kız denedi bu ayakkabıyı fakat hiçbirinin ayağına uymadı. "Bu ayakkabının sahibini karın yapacağıma yemin ettim. Ben bir şefin oğluyum, sen de bir prenses olacaksın." Kızılgül büyükannesiyle beraber mağaradan ayrıldı. Bir deveye bindirildi ve ormandan geçerek yeni yuvasına götürüldü. Burada hep mutluluk içinde yaşadı ve acı dolu günleri unuttu. Sihirli kırmızı terlikleri ise ayaklarından hiç çıkarmadı. Demek ki o bildiğimiz dur bakayım ya, Kül Kedisi masalının aslı belki de buymuş, bilmiyoruz, olabilir. Masalın bu şeklini dinlemiş olduk. Camdan ayakkabı değil de kırmızı ayakkabı oldu. Benim hoşuma gitti ama bir gün de o camdan ayakkabılı Kül Kedisi masalını okurum. Orada da üvey kardeşler vardı. Ama orada dönüşen balkabağı arabası vardı. Burada mesela fark başta bir dev olması, mücevherler olması, öyle bir sihir olması. O devi sonra tekrar görmüyoruz ya da bu kardeşler cezalandırılmıyor. Babaya ne oldu bilmiyoruz. Gitti. Ondan sonra kızını soracak mı, arayacak mı? Onu da bilmiyoruz. Sonu böyle ve kırmızı vurgulu bir masal. Açıkçası yani böyle ayak biraz da
Biraz da değil, kök çakrayı temsil eder. Kök çakranın rengi de kırmızıdır. Ayaklar köklenmekle ilgilidir ve kırmızı ayakkabı aslında önemlidir. Sizi daha fazla toprağa bağlar. Bu açıdan kırmızı olması hoşuma gitti. İbranilerde de kırmızının bir önemi vardır aslında. Yere sabitleyen baba da köklerle ilgili. Ama babasından kopuyor, bir erkeğe, bir kocaya gidiyor kız. Böyle biraz da masalın açılımını yapayım dedim. Yine büyük anne var, şey var, güzel kız var, kötü ablalar var. Böyle bir masaldı. Güzeldi. Tekrar görüşmek üzere. Kanala beğenileri ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.